Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde deve metaforu olarak geliyor. Sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, liyakatli, mülayim tabiatlı dede. Günün enerjisinde daha çok böyle sabırlı olmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde etrafına işte çok sabırlıyım, ben anlayışlı, olgun biriyim enerjisi yayıyor diyebiliriz. Kurban mağdur. Cevap hayır dedi ve bağlı kartıyla beraber. Şimdi aslında aklınızdaki kişi genel olarak yaşadığı olayları daha çok böyle fazlasıyla büyüten enerjiler de geliyor gün enerjisinde. Biraz negatif bir enerjide aslında. Yani her şeye hayır diyen, yani hayatındaki yaşanan her şeyin aslında onun nasıl söyleyelim gelişimine engel olması adına oluştuğunu düşünen enerjilerde, yani kendi üstüne sorumluluk çok almayan, işte hep etrafımda kötü insanlar oluyor, hep güvenilmez insanlar beni buluyor dedi. Yani kendine bakmayan, daha çok karşısındaki insanları suçlama eğiliminde olan bir kişi olarak geliyor. Çok fazla eleştiriye açık biri olarak gelmiyor. Ne kadar böyle olgun, mülayim gibi görünse de içten içe kurban psikolojisinde olan biri var. Yani biraz böyle kendine acımayı seven bir enerjisi var. Daha net bu olur sanırım anlatımı. Yani kendisine böyle acıyan, bilinçaltının o karanlık taraflarını daha görememiş ve o karanlık tarafın onu yönlendirdiği bir süreçte aslında. Daha çok kendine acıyor diyebiliriz. Şimdi devam edersek eğer, ego kartıyla beraber biraz egosu yüksek biri olabilir. Ne kadar böyle olgun, sabırlı gibi görünse de şimdi genel manada zaten psikolojik olarak baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. Çok fazla kendini üstün gören kişide de değersizlik duygusu vardır. Bunun yanı sıra kendini çok fazla böyle insanlar için işte ne diyelim, sersefiyle de hani saçımı süpürge yaptım mantığındaki kişiler vardır ya. O kişilerde de aynı şekilde değersizlik duygusu vardır. Buraya baktığımızda aslında iki tarafta da egonun çok yüksek olduğunu, iki taraf için de egonun çok yüksek olduğunu ve ego tatmini için aslında bu durumların yapıldığını söyleyebiliriz. Burada da öyle bir durum var. Aslında aklınızdaki kişi böyle çok egosu yüksek biri. Çok fazla bunu yansıtmayı sevmeyen biri ama öyle görünüyor. Günün enerjisi daha çok böyle iş hayatına yöneldiği bir sürecin içerisinde olabilir. Daha çok böyle iş, kariyer hayatı ile ilgili daha iyi yerlere gelmek adına çabaladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Desteklendiğini düşünüyor. Güzel enerjiler var aslında hayatında. Bunun yanı sıra biraz böyle çok böyle etrafını göremeyen, net algılaması olmayan biri olarak geliyor. Yani ne demek? Yaşadığı şeyleri çok böyle büyük resmi göremediği için doğru değerlendiremiyor. Daha çok böyle küçük bir alandan, o at gözlüğü deriz ya, sadece baktığı, gördüğü tarafıyla değerlendiriyor ve bu da onun hayatta bazı konularda başarısız olmasına sebep oluyor. Ciddi bir ilerleme korkusu var. Güvensizlik duygusu çok yüksek geldi. Teslimiyet kartında da güvenden bahseder bize. Teslimiyete çok geçemeyen bir enerjide geliyor. Daha çok böyle korkuları ve güvensizlik duygusu onu yönetiyor. Egoları onu yönetiyor. Yani burada şunu söyleyebilirim. Hani hep deriz ya, ilk üç çakra maddesel bu dünya hayatıyla ilgilidir diye. Daha o ilk üç çakradan çıkamayan bir enerjide diyebiliriz. Daha manevi tarafa çok da adım atamamış gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Çevresini çok gözlemleyen biri olabilir. Daha çok böyle birazcık böyle kıskançlık enerjisi hissettirdi. Yani bir taraftan güzel enerjilere geçmek istiyor ama hayatında daha çok başkalarının onu nasıl gördüğü ve işte iş hayatımda başarılı olmalıyım, doğru şeyler yapmalıyım, iyi bilinmeliyim dediği bir bakış açısı var. Buradan çok çıkamıyor. Evet, arada bir böyle işte duygusal, o romantik enerjilere geçmek istiyor ama akışa çok teslim olamayan bir enerjisi var diyebilirim. Umarım anlatabildim burayı. Yani genel manada çok
fazla böyle dünyevi şeylere yönelmiş biri olarak geliyor. Bu da onun tekamülünde bazı şeyleri görmesine engel oluyor olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde aklınızdaki kişi. Tılsım 7'si, Aslan Adam. Evet. Tılsım 2'si. Parasal konulara çok fazla önem veren biri olabilir. Ya, tabii ki hepimiz olması gereken bir o dengeyi sağlayabilmek. Hem manevi tarafı hem maddi hayatımızı dengede tutmamız gerekiyor. Bu hepimizin görevi bu hayatta. Ama burada birazcık daha madde tarafından çok da çıkamayan bir enerji de geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi aslan adam harekete geçmemekten bahseder. Büyük resmi görememekten bahseder ama artık yavaş yavaş bazı şeylerin farkına varması gereken bir sürece doğru ilerliyor diyebiliriz. Çünkü burada kavuşmak kartıyla beraber kart alacağım ama. Evet. Kavuşmak kartıyla beraber aslında ciddi bir özlem enerjisi var. Çözülemeyen sorunları çözmek istediği bir sürecin içerisinde aslında ama söylenen yalanlar olabilir. Bazı şeylerin tanımlaması onun için negatif olabilir. Yuva kartıyla beraber, şimdi burada aile olmak, yuva olmak, bir olmakla ilgili çok negatif inançları olabilir aklınızdaki kişinin. Bir taraftan barışmak, kavuşmak, o güzel enerjilere ulaşmak isterken diğer taraftan da güvensizlik duygusu da fazla olduğu için güvenle ilgili korkuları var. Kandırılmak, yalan söylenmesi gibi durumlarla ilgili. Kendisi de bunu yapmış olabilir, yalan söylemiş olabilir ama daha çok bundan da korkuyor diyebiliriz. Yani bugün enerjisinde daha çok böyle bir tarafı barışmak, bir şeyler yapmak, sorunları çözmek, farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek isterken diğer taraftan da işte aile olmak, yuva olmak gibi konularla ilgili kendine söylediği yalanlar ya da sindiremediği bazı şeyler var diyebiliriz. Neden bu durumun içerisinde? Tılsım 7'si kabullenme ve kaçış. Dediğim gibi maddesel olarak bazı şeyleri elde etmek istediği bir sürecin içerisinde olabilir. Ama hepimizin için geçerli olan durum, ne kadar çabalasak da bilinçaltımızda kendimizi güzel şeylere layık görmemek varsa, parayla ilgili olumsuz inançlarımız varsa para bize gelmez. Ya da geliyorsa da hemen gider. Hani bereketini görmedim gibi düşünüyoruz ya, çok para geliyor ama aynı şekilde gidiyor dediğimiz şeyler. Yani buradaki baktığımızda aslında inanç bilinçaltında paranın kötü olduğu, paranın sıkıntılar getireceği, mutsuzluk getireceği gibi tanımlamalar varsa o yüzden para ne kadar emek harcanırsa da gelmez. Şimdi burada aklınızdaki kişinin birinci durum olarak bunu söyleyebiliriz. Parasal konularla ilgili elde edememe durumu, isteklerine kavuşamama durumu. Burada onun bazı şeyleri kabullenmesine engel oluyor diyebiliriz. Ya da gerçekleri görmesi çok zor olduğu bir süreçte, gerçekleri görmekten kaçtığı bir süreçte kalmış, daha doğrusu yakın geçmişte. Yani burada dengeye gelmesi gereken, hem para konusunda hem de diğer durumlarla ilgili dengeye gelip kendiyle ilgili bazı şeyleri kabul etmesi gerekirken kaçtığı bir sürecin içerisinde kalmış ve bu durumda şu anki enerjileri daha da desteklemiş. Farklı bir durum olarak, parasal bir konu değilse eğer, burada verilen emeklerin karşılığını alamama durumu, yavaş büyüme, ilerleyememe durumları. Şimdi örneğin bu ilişki için baktığımızda bir taraf çok fazla emek verirken diğer taraf emek vermediğinde, karşılığını alamadığında burada birazcık böyle kaçma enerjisi ortaya çıkmış olabilir. Yani bir taraf emek verdikten sonra artık karşılığını almak istediği bir sürece girmiş olabilir. Ama aklınızdaki kişi sadece alma enerjisinde olabilir ya da süreyi uzatma isteği içerisinde olabilir. Ve bu süreçte de bunlarla yüzleşmek onun kaçmasına sebep olmuş olabilir. Umarım buraya anlatabildim. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Yakın bu haftaki açımlardaydı sanırım. Bu enerjiler çok yakın enerjiler gelmişti yine. Tılsım ikilisiyle beraber dengeye gelme çabaları içerisinde olduğu bir sürecin içerisinde. Ama buradaki çaba, yani dengeye gelme durumu kendi istekleri doğrultusunda dengeye gelme çabası diyebiliriz. Yine aynı şekilde parasal konularda dengeye gelmeye çalıştığı, çabaladığı bir sürecin içerisinde olacak olabilir. Bu da onun aslında mutluluk ya da kendine dönmesi, ilişkisine dönmesiyle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Daha çok para tarafına ya da iş, kariyer hayatına daha da yöneleceği bir süreç oluşturabilir. Ya da farklı bir durum olarak dengeye gelme çabası burada ikili ilişkilerle ilgili ise ciddi çabalaması gereken bir sürecin içerisinde olacağı bir süreç olacak ama
Yani yine sandık destesindeki anlamlar biraz daha farklı oluyor diğer kartlardaki, destelerdekinden. Şimdi burada daha çok böyle mutluluk, ama mutlulukla ilgili biraz negatif enerjilerin olduğu, kavramı ile ilgili negatif enerjilerin olduğu bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla çabalaması gerektiğine dair bir inancı var aklınızdaki kişinin. Size yansıması nasıl, buna bakalım. Büyücü, kılıç dokuzlusu, değnek ası ve tılsım üçlüsü. Burada biraz pişmanlık enerjisindesiniz diyebiliriz sizin için. Özellikle aranızda çok fazla çekim olduğunu, çok büyüleyici bir enerji olduğunu düşünen arkadaşlarım burada ilişkinin ilk başına böyle düşündüyseniz daha sonraki aşamalarda ciddi bir pişmanlık ve üzüntü durumuna geçmiş olabilirsiniz. Büyük adımlar beklemiş olabilirsiniz aklınızdaki kişiden. Eyleme geçmesi, tutkusal, samimi, doğru adımlar atmasını beklediğiniz bir süreç olmuş olabilir. Hatta bazılarınız tılsım üçlüsüyle beraber, tılsım üçlüsü artık arayışın son bulmasından bahseder bize. Sistemin desteklediği, yani bir bakıma o hayat arkadaşını bulma gibi bir durumdan bahseder, tamamlanma enerjisinden bahseder. Böyle düşünen arkadaşlarım biraz hayal kırıklığına uğramış olarak görülüyor. Ama bir taraftan hala düzelebilir dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Şimdi siz neler yaşayabilirsiniz bugün, buna bakalım. Adanın ruhu olarak geliyorsunuz. Yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Özdeğer, gölge çalışması ve yalnızlık. Yani bugün daha çok hissettiğiniz duygu yalnızlık duygusu olacak. Hatta bir süredir hissettiğiniz duygu bu olabilir. Yalnızlıkla sınanıyor olabilirsiniz. Buradan biraz öz değerinize dönmeniz gerektiği, sistemin size kendi duygularınızı, düşüncelerinizi değerlendirmeniz gerektiğini, o gölge çalışması kartıyla bilinçaltınızdaki özdeğer ve yalnızlık korkusuyla ilgili bazı şeyleri değerlendirip görmeniz gerektiği ile ilgili bir bilgi verdi bize. Yalnızlık korkunuz varsa buna odaklanabilirsiniz, bunun çözümlenmesi adına. Ve kendi değerinizi çok fazla bilmeyen enerjilerde olabilirsiniz bu sürece kadar. Artık bunu fark edip özdeğere kavuşmanız gerektiğini söylüyor kart. Var. Devam edersek. Şimdi birlik teklif kartı, gevşemek ve yükselmek kartı geldi. Aslında burada bir olmak, yani teklif kartında derken nişanlanma, düğün ve birlikten bahseder. Açıkçası burada bir taraftan bir olma isteğiniz çok fazla. Yalnızlık korkunuzun da verdiği bir durum olabilir bu. Çünkü yalnızlık korkusu böyle daha çok bir ilişkinin içerisinde olmalıyım, öyle olursam güvende olurum hissi yaratırken diğer taraftan da farklı bir yansıtma yapar bize. Ama burada bir olma isteğiniz var. Ama sistem size diyor ki bak, korkuların var. Korku ve endişelerinin farkına varmalısın. Kendi duygularının farkına varıp burayı şifalandırmalısın. Yani ruhsal olarak o yükselme enerjisine geçmek, sistemin sana getirdiklerini, neden getirdiğini, neyi görmen gerektiğine odaklanman gereken bir süreçte olduğunu. Bunu yaptığın takdirde, yani o yalnızlık korkunun, özlerle ilgili durumlar, bilinçaltındaki o karanlık taraflarla ilgili yüzleşmeleri yaptığında o istediğin birliğe çok rahat kavuşabilirsin mesajını veriyor bize. Bugün daha çok bunların farkına varabilirsiniz. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmeniz gerektiğine dair mesajlar alalım. Bir tane de olumlama kartı alalım. Bugün nelere dikkat etmeniz gerekiyor sizin? Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Bir tane de peri mesajı alalım. Bugünün olumlaması: sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor diyebilirsiniz. Peri kartımızda dedi ki zaman perisi her anı dolu dolu yaşamanızı ve değerli zamanınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı istiyor. Başkalarının zamanını da boşa harcamamaya dikkat edin dedi. Anın kıymetini bilmeniz gerektiği mesajı geliyor. Şimdi biri seçin arkadaşlarım. Değnek yedilisi ve baba.
Bugün daha çok otoriteyle ilgili bazı konularla karşı karşıya kalacak olabilirsiniz. Patron olabilir, bir baba faktörü, figürü olabilir. Ee, Bu kişilerle aranıza giren üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele edecek olabilirsiniz. Örneğin iş ortamında iş arkadaşlarınızın patronunuza ilettiği bazı şeylerden dolayı patronlarınızda biraz sıkıntı olabilir. Burada daha çok üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele ettiğiniz bir süreç olacağı görünüyor. Otorite olabilir, baba figürü olabilir dediğim gibi. Biraz böyle çevrenizdeki insanlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle egosu yüksek insanlara biraz dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz değnek yedilisiyle. Birazcık eleştirel, hararetli tartışmalarda olabilir. Bundan biraz uzak durmaya çalışın. İkiyi seçin arkadaşlarım. Değnek prensi ve masumiyet geldi. Şimdi değnek prensi yeni başlangıçlardan bahseder. Yeni bir iş olabilir, yeni bir beraberlik olabilir. Aynı zamanda bakış açısını değiştirme durumlarından bahseder, değiştirilmesi gerektiğinden bahseder. Bugün güzel bazı teklifler alacak olabilirsiniz. Böyle çok masum, güzel enerjiler, yeni bir iş teklifi olabilir, yeni bir arkadaşlık teklifi olabilir. Burada birazcık bazılarınız bunları değerlendirmek isteyecek olabilir. Kalbinizin sesini dinlemenizde fayda var bu konularla ilgili. Bunun yanı sıra da biraz daha böyle bakış açınız bu zamana kadar biraz insanların güvensizlikten kaynaklı size zarar vereceğini ya da yanlış yapacağı gibi inanışlarınız varsa biraz daha masum bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışmanızda fayda var diyebilirim bazı durumları. Yeni haberler alabilirsiniz bugün. Şu saçım arkadaşlarım. Kılıç altılısı ve basiretsizlik. Ee, Şöyle özellikle hayatınızda bırakmanız gereken kişiler, arkadaşlar, sosyal çevre, alışkanlıklar, inanışlar, cümleler, kelimeler her neyse bu. Bunu çok net siz biliyorsunuz. Çünkü bir süredir aslında geride bırakmanız gerektiğinin çok net farkında olduğunuz ama yapamıyorum dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Basiretsiz kaldığınız durumlarla ilgili artık arkanızı dönüp gitmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Burada bir şeye direniyorsunuzdur işte. Bir inanışa direniyorsunuzdur. Bir cümleyi sürekli kullanıyorsunuzdur ama hayatınıza negatiflikler getirdiğini biliyorsunuzdur. Ama o alışkanlığı bırakamıyorsunuzdur. İşte bağımlılıklar olabilir. Her neyse buradaki durum. Farkında olduğunuz, bırakmakta zorluk çektiğiniz, basiretsiz hissettiğiniz durumlar her neyse sistem size mesaj veriyor. Artık bırak. Artık arkanı dönüp gitmek zorundasın. Evet belki gönüllü bir bırakma olmayacaktır bu. Ama karşılığını güzel şekilde alacaksın mesajı veriyor bize. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.